Bir besinin içinde hangi organik moleküllerin olduğunu gözle anlayabilir misiniz? Bilim insanları bunu tahmin etmez, kanıtlar. Bugün renk değişimleriyle bize ipucu veren ayıraçları kullanarak karbonhidrat, yağ ve proteinleri nasıl tespit ettiğimizi keşfedeceğiz. Günlük tüketilen besinlerin içeriğinde hangi organik molekül olduğu nasıl anlaşılır? Günlük besinlerde hangi organik molekülün bulunduğu ayıraç yani indikatör kullanılarak anlaşılır. Bu maddeler besinle tepkimeye girerek renk değişimi oluşturur. Oluşan renk değişimine bakılarak besinde karbonhidrat, protein veya yağ olup olmadığı belirlenir. Süt ve süt ürünlerinin içerisindeki karbonhidratların belirlenmesinde kullanılan ayıraçlar nelerdir? Süt ve süt ürünlerinde bulunan karbonhidrat, laktoz, indirgen şeker olduğu için bunu belirlemede Benedict çözeltisi ve Fehling çözeltisi kullanılır. Bu ayraçlarla yapılan deneyde kiremit kırmızısı renk oluşursa karbonhidratın varlığı anlaşılır. Saf zeytinyağı, sağlık açısından birçok faydası olan, yemeklere lezzet katan, antioksidan ve sağlıklı yağ içeriği açısından oldukça zengin bir besindir. Bu nedenle saf ve kaliteli zeytinyağı kullanmak hem beslenme kalitesini hem de yemeklerin lezzetini artırır. Zeytinyağının saf olup olmadığı nasıl anlaşılır? Zeytinyağının saflığı sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da önemlidir. Piyasada farklı marka ve kalitede birçok zeytinyağı çeşidi bulunmaktadır. Basit testlerle yüksek kaliteli ve saf bir ürünün elde edildiğinden emin olmak mümkündür. Besinlerin içindeki organik moleküllerin tespitinin yapılabileceği basit testler bulunmaktadır. Bu basit ama etkili testler, günlük yaşamda gıdaların kalitesini ve içeriğini analiz etmek için kullanılmaktadır. Bu sayede tüketilen yiyeceklerin besin değerleri hakkında daha bilinçli kararlar alınabilir ve gıda güvenliği konusunda daha bilinçli olunabilir. Besinlerdeki organik moleküllerin belirlenmesine yönelik süreçler, hem biyoloji hem de kimya disiplinleri için önemlidir. Kimyasal işlemler çerçevesinde, maddeleri bileşik oluşturma veya ayrıştırma yoluyla niteliklerini tayin etmek için kullanılan ayıraç, indikatör molekülleri, tüketilen besinlerdeki organik moleküllerin belirlenmesinde de kullanılır. Ayıraçlar, tespit edilmek istenen moleküllerle etkileşime girerek renk değiştirir. Böylece belirli bir karışım içerisinde istenilen bileşiğin varlığı tespit edilebilir. Aşağıdaki görselde ayıraç örnekleri ve organik molekülle etkileşime girdiğinde oluşan renkler verilmiştir. Evet gençler, şimdi de kare kodda verilen etkileşimli uygulamayı yapalım. Besinlerin yapısında bulunan bileşikleri tespit etmek için ayraçlar kullanılır. Şimdi bu ayraçları kullanarak besinlerin içinde bulunan bileşikleri tespit ediniz. İyot çözeltisinden birkaç damla alıp nişasta çözeltisi içeren deney tüpüne damlatınız. Gördüğünüz gibi nişasta çözeltisi üzerine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi mor renk verir. Biyuret çözeltisinden birkaç damla alıp süt içeren deney tüpüne damlatınız. Gördüğünüz gibi sütteki proteini tespit etmek için süte biyuret çözeltisi damlatıldığında pembe mor renk verir. Sudan 3 çözeltisinden birkaç damla alıp ayçiçeği yağı içeren deney tüpüne damlatınız. Gördüğünüz gibi ayçiçek yağı sudan 3 çözeltisiyle kırmızı renk verir. Şimdi de deney tüplerinde bulunan besinin yapısında nişasta mı, protein mi yoksa lipid mi olduğunu tespit etmeye çalışınız. 3 deney tüpünde de aynı besinden eşit miktarda bulunmaktadır. Ayraçları deney tüplerine damlatıp yeterli süre bekledikten sonra renk değişimlerini gözlemleyiniz.
Peki gözlemlerinize göre tüplerdeki besinin yapısında hangi organik bileşik bulunur? Organik moleküllerin ayıraçları. Organik moleküllerin ayıraçları endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle gıda endüstrisinde ürünlerin bileşimlerini ve kalitelerini kontrol etmek için kullanılır. Nişasta içeriğini belirlemek için Lugol testi, protein içeriğini ölçmek için Biuret testi yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinde ilaç bileşenlerinin saflığını ve etkinliğini kontrol etmek, kozmetik sektöründe ise ürün formülasyonlarının doğruluğunu ve kalitesini doğrulamak için ayıraçlardan yararlanılır. Çevre analizi ve atık yönetimi gibi alanlarda da organik moleküllerin ayıraçları kritik rol oynar. Kirleticilerin ve toksik maddelerin tespiti ile analizi, çevresel standartlara uyumu sağlamada ve çevre koruma önlemlerinin uygulanmasında önemlidir. Ayıraçlar, atık su ile endüstriyel atıkların analizinde, ayrıca zararlı organik bileşiklerin belirlenmesinde ve izlenmesinde kullanılmaktadır. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 110. sayfasında yer alan Organik Moleküllerin Tayini adlı 5. etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Besinlerdeki organik moleküllerin tespitine yönelik aşağıda uygulama basamakları verilen etkinliği gerçekleştiriniz. Etkinlik sonunda deney raporunuzu kare kod ile verilen deney raporu formatına uygun olarak hazırlayınız. Deney raporları analitik dereceli puanlama anahtarıyla puanlanacaktır. Etkinlik sonunda kare kod ile verilen öz değerlendirme ve grup değerlendirme formlarını doldurunuz. Bu formlara etkinliğin sonundaki kare kodları okutarak ya da kitabın sonunda verilen ekler bölümündeki Form 11, Form 12, Form 13, Form 14'ten ulaşabilirsiniz. Kitabın 110. sayfasında yer alan, karbonhidrat, protein ve lipidler için kullanılan ayıraç çeşitlerini ve oluşturdukları renkleri gösteren organik moleküllerin ayıraçları tablosunu inceleyiniz. Sevgili gençler, şimdi bazı ayıraçlar ve organik bileşiklerle etkileşimlerinde ortaya çıkan renklere birlikte bakalım. Karbonhidrat ayıraçlarından olan iyot çözeltisi yani Lugol, nişasta ve glikojen tespiti için kullanılır. Çözeltiye Lugol damlattığımızda mavi-mor renk oluşuyorsa çözeltide nişasta olduğu anlaşılır. Kahverengi kırmızı renk oluşuyorsa çözelti içeriğinde glikojen olduğu anlaşılır. Karbohidrat ayıraçlarından olan iyot çinko klorür, selüloz tespiti için kullanılır. Çözeltiye iyot çinko klorür damlattığımızda açık mavi veya yeşil renk oluşuyorsa çözeltide selüloz olduğu anlaşılır. Yine karbonhidrat ayırıcı olan Benedict çözeltisi, glikoz, fruktoz tespiti için kullanılır. Çözeltiye Benedict ayırıcı damlattığımızda kiremit kırmızısı renk oluşuyorsa çözeltide glikoz, fruktoz olduğu anlaşılır. Aynı şekilde Fehling çözeltisi de glikoz, fruktoz tespiti için kullanılır. Çözeltiye Fehling ayırıcı damlattığımızda kiremit kırmızısı turuncu renk oluşuyorsa çözeltide glikoz, fruktoz olduğu anlaşılır. Lütfen dikkat gençler, her iki ayıraç da kullanılırken çözeltilerin benmari yöntemiyle ısıtmak gerekir. Şimdi de protein ayıraçlarından bazılarına göz atalım. Protein ayıracı olan biuret reaktifi protein tespiti için kullanılır. Çözeltiye biuret reaktifi damlattığımızda açık mavi veya mor renk oluşuyorsa çözeltide protein olduğu anlaşılır. Aynı şekilde nitrit asit de protein tespiti için kullanılır. Çözeltiye nitrit asit damlattığımızda sarı renk oluşuyorsa çözeltide protein olduğu anlaşılır. Evet gençler, karbonhidrat ayıracı olarak da kullanılan Fehling çözeltisi protein tespiti için de kullanılır. Çözeltiye Fehling ayıracı damlattığımızda menekşe rengi oluşuyorsa çözeltide protein olduğu anlaşılır. Bir diğer protein ayıracı da Kommasi mavisi G250'dir. Çözeltiye Kommasi mavisi damlattığımızda mavi renk oluşuyorsa çözeltide protein olduğu anlaşılır. Evet sevgili gençler, şimdi de yağ ayıraçlarına bakalım. Sudan 3, Sudan 4 ve Sudan kırmızısı yağ ayıracı olarak kullanılır.
Çözeltiye damlatıldığında kırmızı ve turuncu renk oluşuyorsa, çözeltideki yağ varlığı tespit edilmiş olur. Osmik asit ise doymamış yağ asitlerini tespit etmek için kullanılan bir ayıraçtır. Çözeltiye osmik asit damlatıldığında siyah veya koyu kahverengi oluşursa, doymamış yağ asiti varlığı tespit edilmiş olur. Elma, patates, süt, yumurta, ekmek, fındık, ceviz, peynir, bakla, fasulye, ayçiçeği yağı gibi günlük hayatta sıkça tüketilen besinlerin içerdiği organik molekülleri tahmin ediniz ve tahminlerinizi aşağıdaki tabloya yazınız. Verilen besinlerin tabloda farklı sütunlara birden fazla yazılabileceğini unutmayınız. Verilen örnek besinleri benzer şekilde tabloya yerleştirebilirsiniz. Öğretmen rehberliğinde 5'er kişilik heterojen öğrenci ekipleri oluşturunuz. Ekip olarak besinlerde tahmin ettiğiniz organik moleküllerin niteliksel tayinini yapabilmek için ayıraçların kullanılacağı deneyler tasarlayınız. Tahminlerinize göre aşağıdaki 3 besin grubu için hangi ayıraçları kullanacağınızı ve nasıl bir deney planladığınızı ilgili boşluklara yazınız. Karbohidrat tayini için örnek deney planı. Besinler, ekmek, patates, sizler farklı besinler seçebilirsiniz. Ayıraç, Lugol, iyot çözeltisi. Plan, besine Lugol damlatılır, renk değişimi gözlenir. Protein tayini için örnek deney planı. Besinler, yumurta, süt, sizler farklı besinler seçebilirsiniz. Ayıraç, biyüret. Plan, besine ayıraç eklenir, mor renk oluşumu kontrol edilir. Yağ tayini için örnek deney planı. Besinler, ceviz, süt, sizler farklı besinler seçebilirsiniz. Ayıraç, sudan 3. Plan, besine ayıraç damlatılır, kırmızı renk oluşumu gözlenir. Besinlerdeki organik molekülleri tayin edebilmek için tasarladığınız deneyi, ekip arkadaşlarınızla laboratuvar veya sınıf ortamında gerçekleştiriniz. Deney süresince laboratuvar kurallarına uyunuz ve güvenlik önlemlerini almayı unutmayınız. Etkinliğin her basamağında dikkatli, sistemli ve sabırlı olmanızın güvenilir ve geçerli sonuçlar elde etmenizi sağlayacağını unutmayınız. Gerçekleştirdiğiniz deneysel uygulamadaki gözlemlerinizi ve elde ettiğiniz bulguları aşağıdaki tabloya kaydediniz. Evet sevgili gençler, şimdi ayıraçları kullanarak hazırlanmış deney videolarını birlikte izleyelim. Lütfen dikkat sevgili gençler, deneyleri dikkatli izleyiniz. Deney sonunda gözlemlerinizi ve elde ettiğiniz bulguları tabloya kaydedeceğinizi unutmayınız. Karbohidrat tayini deneyi. Deneyimizin adı hangi besinlerde karbonhidrat vardır? Deneyimizin amacı günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bazı besinlerde polisakkarit grubuna giren nişastanın varlığını tespit etmek. Deney malzemelerimiz yumurta akı, ekmek, elma, patates, buğday nişastası, iyot çözeltisi veya tendür diyot, kağıt, kalem. Deney malzemelerimizin her birine 5'er damla iyot damlası damlatıyoruz. Bir süre bekliyoruz. Biraz bekleyince iyot çözeltisi damlattığımız besinlerimizdeki renk değişikliklerine bakıyoruz. Yumurta akında herhangi bir renk değişikliği gözlemlenmedi. Ekmekte siyaha yakın bir lacivert tonu gözlemledik. Elmada herhangi bir renk değişimi gözlemlenmedi. Patateste yeşil, mavi, mor, lacivert dediğimiz bir renk gözlemlendi. Nişastada siyaha yakın lacivert dediğimiz bir renk değişimi gözlemlendi. Bu gözlediğiniz renkleri kağıtlarınıza not edebilirsiniz. Karbohidrat tayin deneyinde elde edilen veriler ve gözlemlerinizi örnek tablodaki gibi doldurabilirsiniz. Bu veriler
deney raporu yazmanızda gerek olacaktır. Protein tayini deneyi. Deneyimizin adı hangi besinlerde protein vardır? Deneyimizin amacı günlük hayatımızda kullandığımız bazı besinlerde protein varlığını tespit etmek. Deneyimizde kullanacağımız araç gereçler, beher, su, termometre, biyoloji çözeltisi, damlalık, bistüri, elma, tüplük, tüpler, içerisinde de çiğ süt, yumurta akı, elma, su var, saca yağı, iskürt ocağı, ayrıca kalem ve kağıt. 37 santigrat derecede sıcak su banyosu hazırladık beherlerimizin içerisine. Şimdi boş bir tüpün içerisine 5 mililitre su çekeceğiz. Ve boşaltacağız. Ardından 10 mililitre yumurta akı çekeceğiz. Ardından tüplerimize 10'ar damla biyoloji çözeltisinden koyuyoruz. Ve sıcak su banyosuna bırakıyoruz. Aynı işlemi çiğ süt için yapacağız. Yani 10 damla biyoloji çözeltisi koyacağız. Ve sıcak su banyosuna bırakacağız. Aynı işlemi elma için yapacağız. Ve sıcak su banyosuna bırakacağız. Aynı işlemi elma için yapacağız. Biraz bekleyince renk değişimini görüyoruz. Yumurta akında bir renk değişimi var. Mavi mor renk verdi. Çiğ sütümüzde dip kısma daha odaklanarak bakarsanız mavi mor renk verdi. Elmamıza bakalım. Herhangi bir renk değişimi yok. Suyumuza bakalım. Herhangi bir renk değişimi yok. Bu tüplerdeki renk değişimlerini kağıtlarınıza not alabilirsiniz. Protein tayin deneyinde elde edilen veriler ve gözlemlerinizi örnek tablodaki gibi doldurabilirsiniz. Bu veriler deney raporu yazmanızda gerek olacaktır. Yağ, lipid tayin deneyi. Deneyimizin adı hangi besinlerde lipid vardır? Amacımız besinlerde bulunan lipidlerin varlığını tespit etmek. Bunun için kullandığımız araç gereçler, deney tüpü, laboratuvar standı, süt, fındık ve ceviz içi, patates, zeytin, damlalık, bistüri, eter, beyaz kağıtlar, not almak için kağıt ve kalem. Deneyimizde sütü bir tüpün içine koyduk. Sütün üzerine 2-3 mililitre eter ekleyeceğiz. Tüpü hafifçe çalkalayıp 5 dakika bekliyoruz. Şimdi de fındık içi, zeytin, ceviz içi ve patates gibi diğer malzemelerde de lipid varlığını gözlemlemek için beyaz kağıdı sürüp kurumasını bekleyeceğiz. Ceviz ve fındığı şuraya sürdük. Patatesi
zeytin bir süre kurumasını bekleyeceğiz. Eter damlattığımız tüpün üst kısmındaki sıvıyı enjektörle çektik ve bunu da kağıda sürüp kurumasını bekliyoruz bir süre. Sinirimizi sürdüğümüz beyaz kağıdı kuruması için bir süre bekledik ve ardından ışığa doğru tutup incelediğimizde ceviz ve fındığın bıraktığı saydam lekeyi gözlemliyoruz. Zeytin ve sütün bıraktığı saydam lekeyi de gözlemleyebiliriz. Bu yapılarında lipid varlığını göstermektedir. Patatese baktığımızda patatesi sürdüğümüz kısımda saydam bir leke oluşmadı. Çünkü yapısında çok az miktarda lipid vardır. Böylelikle besinlerde bulunan lipid varlığını gözlemlemiş olduk. Bunu farklı besinlerde de tekrarlayabilirsiniz. Yağ, lipid tayin deneyinde elde edilen veriler ve gözlemlerinizi örnek tablodaki gibi doldurabilirsiniz. Bu veriler deney raporu yazmanızda gerek olacaktır. Kullanılan besin ve ayıraçlarla ilgili gerçekleştirdiğiniz deney sonucuna göre herhangi bir renk değişimi görülmediğinde farklı bir ayıraç kullanarak deneyi tekrarlayınız. Elde ettiğiniz bulguları diğer ekiplerin bulguları ile karşılaştırınız. Aynı besinlerde farklı bulgular elde eden ekipler varsa bu farklılığın nedenlerini tartışınız, olası nedenleri tahmin ediniz. Karşılaştırma. Diğer gruplarla sonuçlarımızı karşılaştırıyoruz. Örneğin bir grup elmada şeker bulurken biz bulamadıysak, elmanın türü veya kullanılan ayıracın Benedikt yerine Lugol kullanılması gibi farkı tartışılır. Raporlama. Deney sonunda kare kodu okutarak deney raporunu, öz değerlendirme ve grup değerlendirme formlarını dolduruyoruz. Her ekipten bir sözcü belirleyerek, ekibin yaptığı deneysel uygulamanın aşamalarını ve elde edilen bulguları içeren 5-10 dakikalık bir sunu hazırlayınız ve sınıfta paylaşınız. Sunum yapılabilecek program önerileri: Canva, Prezi, Google Slide'lar, Microsoft PowerPoint ve benzeri programlar. Deney bulgularınızı belirlediğiniz bir dijital ortamda paylaşınız. Sınıf grupları, okul web sitesi, EBA kütüphane ve benzeri. Bugün bir besinin içeriğini tahmin etmek yerine kanıtlamayı öğrendik. Artık renk değişimlerinin arkasındaki anlamı okuyabiliyorsunuz. Peki bu reaksiyonları hızlandıran enzimler hangi koşullarda daha iyi çalışır? Bir sonraki derste enzim aktivitesini etkileyen faktörleri deneylerle sorgulayacağız. Katılımınız için teşekkür ederim.